Yediklerimiz sadece bizi etkilemiyor. Yediğimiz her lokma ile üreticiyi, toprağı, denizi de etkiliyoruz. Nasıl bir dünya istediğimize de günde defalarca her yediğimiz lokmada aslında karar veriyoruz. Bu kadar basit. Gıda seni iyileştirir, yaşatır, hasta eder ya da öldürür. Sana bağlı, ne seçtiğine bağlı. Sadece seni değil, toplumu, muhtelif toplumları da iyileştirir ya da yok edebilir. Diyelim ki geleneksel bir ürünü almayı bırakırsan, o küçük üreticiler, peynirci, çiftçi, neyse hayvancı, onu sana satamaz. Satmadığı zaman da yapacağı başka bir şey yok ve köyden göç etmek zorunda kalır. O yüzden aslında seçtiğin ürün, seçtiğin üretici mahalleni ya da toprağı değil, aynı zamanda bütün bir köyü de yok edebiliyor ya da yaşatabiliyor. Doymak için ete ihtiyacım var der birçok insan. Et yemeden kalkarsam doymamış sayarım kendimi diyor birçok insan. Artık o kafayı biraz değiştirmemiz lazım. Tamam, hayvansal ürünler belli bir oranda kullanılabilir ama sebzeyi de, eğer sebze iyiyse ve doğru tatlandırılırsa, bol baharatlı veya hatta işte yoğun lezzetli hale getirirsen, örnek fırınlayarak çok basitçe derin tatları olan bir yemek yaratabilirsin. Mesela işte fırında bir sebze salatası gibi birçok yemek var ve hiçbir şekilde ete ihtiyacı yok. Seçtiğin gıda birçok şeyi belirliyor. Doğada serbestçe büyüyen binlerce bitkiler var. Bunlar bir sürüsü muhtelif konularda çok yararlı. Bunları kullanabilirsin. Bilmiyorsan iyi bilene güvenebilirsin. Ve bunu çok iyi bir şekilde bilenler var. Özellikle bu coğrafyada. Boğatepe Kars'ta. Zümran abla var. İyileştiren gıda dediğim zaman ilk o geliyor aklıma. Benim dedem hep dışarıdan bir şeyler toplar getirdi. Bunu yiyin ciğerinize iyi gelir, bunu yiyin böbreğinize iyi gelir diye. Yenilebilir bitkileri biliyorduk ama tıbbi olan çay bitkilerinden çok bilgili değildik. Eveliğimizi topluyoruz, ısırganımızı, eveliğin tıbbi ismi labada. Isırganımızı topluyoruz, yarpuzumuzu topluyoruz. Bu atadan kalan bir kültür. Aynı zamanda da yanında da tıbbi bitkilerimizi topluyoruz. Her bölgenin kendine has özellikleri var. İklimsel, toprak vesaire vesaire. Aynı şekilde bitki örtüsü de farklı. Örnek işte Doğu Anadolu'da, özellikle kuzeyinde ve yüksek yerde yarpuz var. Yabani nane. Yarpuzu henüz tanımadık. Yarpuz muazzam bir ot. Yarpuzdan çay yaptığın zaman, demlediğin zaman hazma müthiş geliyor. Müthiş iyileştiriyor.
Tıbbi bitkilerde şöyle, bitkinin özelliği çok önemli bir de uzmanlardan görmek önemli. Yani biz sadece gidip eğitimini almadık, sahada da öğrendik biz uzmanlardan. Bu tıbbi bitki nasıl toplanmalı, nasıl kurutulmalı, hangi papatya, hangi şeye kullanılır diye öğrendik. Aynı zamanda bitkilerin güneşte toplanıp gölgede kurutulması gerektiğini öğrendik. O yüzden de bu eski mandırayı kullanıyorsunuz. Bu eski, burası gravyer mandırası asıl. Gravyerimizi İlhan abiyle beraber yapıyoruz. İlhan abi bize büyük bir öncü oldu. Yani biz ahırdan eve, evden ahıra giden kadınlarken bugün tıbbi bitkiler konusunda kendimize şifa arıyoruz. Şifamızı buluyoruz toprağımızda. Benim 10 sene önce aşağı yukarı Anadolu'ya gidip de bu kadar kurcalamaya başlamamın belki de ilk kapılarından biriydi, ilk başlangıçlarından biriydi İlhan abi. Büyük bir ihtimalle ileride birçoğumuz İlhan abi hakkında böyle bir bölgenin bilgesi diye bahsediyor olacağız. Sadece Boğatepe köyünü toparlayıp ayağa kaldıran değil, Kars'ı da haritaya yerleştiren en önemli kahramanlardan biri en azından diyeyim. Buradaki köylerin boşluğu, benim köyümün insansızlaşma sürecini nasıl tersine çeviririz düşüncesiyle o süreçte ne yaparız, ne ederiz konuşurken İtalya'da Terra Madra'ya katıldım. Orada yaşlı bir insan küçücük böyle bir kaşık, 2 kaşık kadar buğday tattırıyor, haşlanmış buğday. O tat beni Kavılca'ya götürdü. Çocukluğumda yediğim Kavılca'ya götürdü. Sonra geldim Kars'ta Kavılca'yı araştırmaya başladım. Kars'ta Kavılca'yı bulamadım. Sonra tabii bunu merak sardık. Tadından dolayı başladık aslında, açık konuşmak gerekir. Bir de hani buradaki göç nasıl geri dönüştürürüz? Geçi geri dönüştürürken elinde bir para yok, pul yok. İşte kafamızda hep fabrika kur, iş sahası aç, istihdam oluştur. Oysa buradaki en büyük istihdamın, buradaki en büyük değerin yerel değerler olduğunu, yerel değerlerimizden birinin de geleneksel tatlarımız, yerel tatlarımız olduğu bilinciyle hareket ederek başladık. Boğatepe belki de kırsal kalkınma açısından en iyi örneklerden biri. Bir kişinin nasıl bir fark yaratabileceğini görüyoruz orada. Bizim doğamız eczane gibidir. Hem Alpin, Anadolu, İran biyonunun bir taraftan da Kafkasya, Sibirya biyonunun kesiştiği noktada olduğumuz için çok özel bir zenginlik var. Boğatepe köyüne ne zaman gitsem, aslında Kars'tan oraya giderken yolda bile ya eve mi geliyorum bir hissi oluyor. Kars'a baktığın zaman bütünüyle, Kars ve bütün yöreye aslına baktığın zaman çok etkileyici bir yer. Boğatepe köyü 2300 metrede. 2300 metre az bir irtifa değil ama dümdüz gidiyor. Kışın da böyle, kışın bembeyaz etraf, ortada bir tane yol gidiyor dümdüz. Bu mevsime geliyoruz, burası sarı, orada bir göl var. Orası yemyeşil, böyle gidiyorsun, her yerden böyle hayat fışkırıyor gibi. Boğatepe köyü, normalde çoğumuz duymazdık Boğatepe köyünü. Ama peynirciliğiyle, ama şifalı bitkileri sayesinde, araştırmaları sayesinde bir kere Türkiye haritasına, hatta dünya haritasına oturmuş vaziyette. Biz oradan almaya devam ettiğimiz için hem o köyü iyileştirmiş oluyoruz, devam etmesini sağlıyoruz, hem de onları alarak da kendimizi iyileştiriyoruz. Bugün aşçılar, şefler ne yiyorsan osunun çok farkında. Artık sadece lezzetli bir yemek yapmak yetmiyor. O zaten yapman gerekiyor onu, o orada. Ama onun dışında menüsüne koyduğu ürünlerle veyahut da işte üretici isimlerle, köylerle onları öne çıkararak toplumdaki yerini biraz belirliyor. Topluma ve toprağa saygı mı gösteriyoruz yoksa umursamıyor muyuz? Bugün bu seçimi yapıyoruz. Bir çorba meselesi var. Pek çorba içen biri değilim ve öğrenmem lazım. Aslında kendi mesleğimin de başlangıcı çorba. Et suları ile başlamış zamanında. Restoran lafı oradan geliyor. Fransızcadan iyileştirme, aslında yerine koyma. Gıda bir şeyin yerine koyuyor, iyileştiriyor.
Birçok çorba da zaten hep böyle bir iyi hissettirir. Dövmeli alaca çorbasını yaparken Gaziantep'in geleneksel yemeklerinden esinlendim. Orkide pastanelerinde Mustafa da yedim. Katmerleriyle ünlü ama aynı zamanda müthiş geleneksel Gaziantep yemekleri yapıyor. Tabii ki biraz farklı. Acaba bunu kavulca buğdaydan yapabilir miyim diye düşündüm. Başka bir buğday yerine. İşte içinde sade yağ var. Pek yapmadığım bir çorba türü. Ama bir kase çorba yetiyor yemek olarak. Başka bir şeye ihtiyacın yok aslında. Ne yiyorsak oyuz. Tam anlamıyla. Bunu bilimsel olarak da biliyoruz artık. Vücudumuzdaki her hücre yediklerimiz, içtiklerimiz ve soluduğumuz havadan yapılıyor. Onlardan oluşuyor. Vücudumuz bir fabrika. Ve devamlı çalışan ve devamlı yenileyen bir fabrika. Yenilemesi durduğu anda ölüyoruz zaten. Yani bir fabrika olduğunu düşünerek yaparsak yediğimiz her şeyin o fabrikaya götürdüğümüz ham madde olduğunu düşünmemiz lazım. İstersek bunu iyi malzemeden yapabiliriz ya da kötü malzemeden yapabiliriz. Biz karar veririz ona. İyi yemek toprağı, doğayı, toplumları da iyileştiriyor. Macael'e gidiyorsun ve zorlu bir gidişat. Camili Köyü'ne gidiyorsun. Yüksek dağların üstünden aşağılara. Bir köye geliyorsun ve gelir kaynakları ve yaşamları aslında sadece gelir olarak da bakmamak lazım. Bütün toplum Kafkas arısı etrafına kenetlenmiş vaziyette. Ve yok olmak üzereyken Nihat Gökyiğit desteğiyle Ahmet Hoca kahraman gözümde alıyor ve bir Kafkas arısını kurtarma projesine çıkıyor. Şimdi burası, bu Macael Vadisi şu yönden ilginç. Ormancılar çalışamamışlar, çaycılar çalışamamış. Burası böyle bakir kalmış. Bir orman mühendisi burayı gelip görüyor ve temacılara, Nihat Gökyiğit ve Hayrettin Karacabey'e diyor ki Macael diye bir yer var, gidin orayı bir görün. Biz Tema'daki çok da projemiz var. Bunlardan bir tanesini seçelim diye düşünürken, çünkü bize muhakkak orada bir görev düşüyor. Gidelim doğaya dost bir kırsal kalkınmayla ne yapabiliriz diye kendimizi sorgularken Artvin'i seçtim. Kendi doğum yerim olduğu için onu da itiraf ediyorum. Onlar bir ekip oluşturuyorlar. Üniversiteden, kamudan vesaire falan. 15-20 kişi gelip burada bir gözlem yapıyorlar. Bu araştırmadan bir orman mühendisi vardı. O koordinatörlüğünü yaptı. Araştırmadan sonra açtı beni. Müjdeler olsun dedi. Ne oldu? Oradaki arı saf Kafkas arısı çıktı. Dedim peki ne olacak? Orada her şey saf. Biz gelir istiyoruz oraya. Dedi o zaman bizim arı danışmanımız Ahmet Bey'e gelsin anlatsın dedi. Nihat Bey rica etti. Dedi ki sen arıyla meşgulsün. Git bir bak orada bir Macael diye bir yer var. Bir nazik söylediniz ama Git bir bak oraya. Ben de hayatım boyu yani o 98 yılına kadar 40 yıl arıcılık yapmış kişiyim. Sizin babanız da dedeniz de değil mi? Öyle. Arı geleneği bizde aileden, sülaleden. Tarım okudum ben. Tarım mühendisiyim ama esas yani arı kültürüm Rus kökenli bir yaşlı bir arıcıdan öğrendik arı tekniğini. Dünyada çok bilinen, Türkiye'de bilim insanları tarafından ve arıcılıkla özellikle ilgilenen insanlar tarafından bilinip el üstünde tutulan bir insan Ahmet Bey. Ama onun bir tarafı biraz daha ötesine baktığımız zaman Ahmet Bey ve onun gibiler aslında bu bölgeyi kurtaran insanlar. O yanına oturduğum zaman içimden şey diyorum. Ya bildiğin Kafkas arısını kurtaran adamla yan yana oturuyorum. Bu çok heyecan verici bir şey. Nihat Bey'e de benim cevabım şu oldu. Bu orijinal materyali burada üzerinde ıslah çalışmalarını yapacağız. Bu ıslah çalışmaları sonucunda da en azından Türkiye'nin damızlık ana arı ihtiyacını karşılarız. Nihat Bey de sağ olsun esirgemedi ve kaynak ben temin ederim. Sen bu işi projele nereden başlamak gerekiyorsa başlayalım.
Başladık. 20 yıl oldu. Bir arı deyip geçmemek lazım. Sadece polinasyon için gerekli bir hayvan olarak da görmemek lazım. Camili Köyü için var olma meselesi aslında. Kafkas arısı arttıkça, bal üretimi arttıkça, kovan sayısı arttıkça köye geri dönüş bile başlamış. Köydeki gençler okumaya gitmiş ve şu an bilim insanı olarak geri gelmiş. Ve orada suni döllenme yapıyor, ana arı üretiliyor. Türkiye'nin birçok yerine ana arı gönderiliyor. Ve bütün toplum o bir arının etrafına birleşmiş ve bütün toplum iyileşmiş. Ha bu arada da bal muazzam bir bal. Ne yiyorsak oyuz, tamam, çok klişe bir laf. Bazıları der ki çok fazla kullanıldı. Ben tam tersini söylüyorum. Yeteri kadar kullanmıyoruz. Gerçekten ne yiyorsak oyuz, bir bütün olarak ne yiyorsak oyuz. Geleceğimize karar veren o. Çocuklarımızın geleceğini, onların çocuklarını ve yani 100 sene hiçbir şey değil. Onu hep konuştuğumuz bir konu. 10 nesil sonrasını bile karar verebilir bugün yediklerimiz.